Hayatının bir döneminde elektrik idaresinde işçi olarak çalışmışsın. Az buz da değil, bayağı bir 7-8 senelik bir süreçten bahsediyoruz. O deneyim eminim sana birçok şey kattı. Yani biraz ondan bahsedelim mi kısaca? Yani hayat deneyimi Lazım oldu. Evet, haftanın 6 günü çalışıyordum mesela, sabah 8 akşam 6'ya kadardı yani neredeyse. Bazı günler pazar günleri de mesai oluyordu. Elektrik teknisyeni olduğum için zaten Evet, işim daha kolay meslek oldu. lisesinden, Aynen. evet. Yani sayaçta işte kontrol, elektrik kesme, açma, kaçak kontroller gibi işte Belalı iş ha. dilekçelere falan gidiyor. Evet. Belalı iş. Birazcık öyleydi. Ama dediğimiz gibi bana hayat deneyimi oldu. Aynı zamanda hem aileme maddi anlamda birazcık yardım Katkıda edebilmek hem de bulundu. müzikle uğraşıyordum. O zaman stüdyolara gidiyordum. Stüdyolar hep pahalı, paralıydı yani birçok Tabii. şeyler. Onu da karşılayabilmem için. Yani biraz bana destek anlamında, yoksa ben hiçbir zaman yapmak istemedim o şekilde çalışabilmek. Yani müzikten istediğim bir zevk, duyduğum bir işten para kazanabilsem yapmazdım mesela, ama Evet. mecbur bir dönem hayatımın yapmak zorunda kaldım. Yani. Ama onu yaparken müziği de hiç bırakmadın. Evet, hiçbir zaman bırakmadım. Müzik zaten asıl işim gibi görüyordum ben. Hani haftada 6 gün çalışsam da elektrik dersinde ben kendimi hep müzisyen olarak gördüm. Yani. tanımlıyorsun. Peki Gecekondu'da doğdun. Hayatının bir döneminde işte elektrik idaresinde çalıştın, işçiydin. Sonra bir rap star oldun. Bütün dünya seni tanıdı, sadece Türkiye değil. Çok merak ediyorum, Üsküdar'daki o küçük çocuk için ve elektrik idaresinde çalışan o genç için para ne demekti? Rap star Ceza için para ne demek? Valla eskiye göre daha tabii ki zor ulaşılabilir bir şeydi o zamanlarda. Yani böyle hayalini kurduğumuz bazı şeyler falan çok daha ulaşılmaz geliyordu mesela. 2002'de işi bıraktım işte ben o zamandan sonra. İlk Türkiye turnesiyle başladı zaten. Medcezir albümü çıkmıştı, ilk solo albümüm. İşte Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Batman, Güneydoğu turu yaptım ilk olarak. Beni en çok çeken maddiyattan ziyade gittiğim şehirlerde hiç tahmin bile edemeyeceğim insanlar beni karşılaması, her kültürden, her farklı şeylerden insanlar, Etnisitelerden. etnisitelerden kesinlikle bu sevgiyi, bu güzelliği görmek benim hayat amacımı daha fazla müziğe doğru yöneltti kesinlikle. Maddiyat her zaman benim hep ikinci planda kaldı. Hep duygusal olarak adımlar atıp yoluma devam ettiğim bir süre. Ama para kazanmak da tabii ki önemliydi. Hem işimi yaparak hem de para kazanabilmek tabii ki güzel bir şey oldu. Belli bir süreden sonra İstediğin 2003'ten işi yaparak değil mi? Evet, 2003-2004'ten sonra zaten daha profesyonelce her şey devam etmeye başladı yani. Parayla ilişkin çok kuvvetli değil. Yok değil açıkçası Değil. ya. Ha, peki. Eskiden bir dönemim mesela Düşkün herkes olsaydın kadar... burada söyler miydin? Evet, paraya çok düşkünüm Tabii ki diye. bir dönemim mesela var. Yani paraya düşkün herkes kadar en azından. İsterdim tabii ki, ama şimdi öyle değil ya. Gerçekten sağlığın ve sevginin, insanların değerini bildiği zaman insana belli bir şeyden sonra Bence daha iyi oluyor. yeteri kadar kazanana kadar herkes paraya düşkündür yani. Aynen. Mesele orada bırakabilmek. Yani ulaştığında bırakabiliyor musun, bırakamıyor musun? Peki Üsküdar'a ayrı bir parantez açalım. Çünkü Üsküdar'da doğdun, büyüdün. Çok sevdiğini de biliyorum. Sana karakterine, müziğine nasıl yansıdı Üsküdar? Eski Üsküdar da çok harika bir yerdi. Yani benim babaannem de Üsküdar'da yaşardı. Küçükken gider gelirdim. Üsküdar ne ifade ediyor senin için? Üsküdar'da da Üsküdar'lı olduğum için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum kendim. Çünkü çok farklı kültürlerden, etnik kökenlerden Birlikte arkadaşlarım yaşayan vardı. Onlar insanlar. birlikte yaşadı. Komşularımız, çocukluk arkadaşlarım, Doğru. okuldaki arkadaşlarım. Yani öyle durumlar vardı ki yani bazen cenaze oluyordu mesela, ya da onların düğünü oluyordu arkadaşlarımın. Kilisede ya da yanındaki Ermeni Rum mezarlığında çok cenazeye Patrikhane, gitmişliğimiz var çünkü. Hepsi komşularımız da, ya da onlar bizim dini bayramlarımızda karşılıklı şeyler Evet. böyle. Yani bu güzelliği Jestler mesela değil mi yaşamış olmak karşılıklı? çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü böyle de olabilir, bu toplumda böyle de yaşanabilir olduğunu gördüm ben zamanında yani. Tabii. Bu benim için Çok sözlerime şükür de hepimiz yansıyan. gördük. Evet yani Ve bunu çok arıyoruz tabii. herkese de inşallah böyle örnek olsun. O empatiyi kurabilsinler. Bir arada kardeşçe barış içinde yaşayabileceğimiz bir toplum olsun. Yani Üsküdar bu anlamda bana çok şey kattı kesinlikle. Tarihsel anlamda da kesinlikle birçok tarihi yerin olması, yapılar, arkadaşlarım ve görmüş geçirmiş insanların, yani daha oturmuş nezih insanlarla birlikte ettiğimiz sohbetler de bana çok fazla şeyler kattı. Mesela bizim mahallemizde Basri amca vardı, müzisyen mesela. Bütün enstrümanları çalabilir. Onunla birlikte vakit geçirmek ayrı bir şey. Üsküdarlı'dan bağımsız değil tabii yani. Tabii ki içinde. kesinlikle. Tabii. Yani gittiğimiz birçok yere ailemle geceleri o Üsküdar sahilinde yürümek, çay içip çekirdek yemek. Yani Kız o Kulesi'ni şeyler seyretmek değil mi? İnanılmaz keyif veren zamanlardı. Bizim oturduğumuz mahalle askerlik şubesinin o tarafı çok yakın, Zeynep Kamil mesela. Oradan baktığın zaman aşağı ben denizi görebilecek kadar Yokuş boşluğu aşağı. hatırlıyorum mesela çocukluğumda Üsküdar'ın. Şimdi bir alt sokaktan başlıyor binalar, yani imkansız öyle bir şeyi Tabii, görebiliriz. tabii.
kıyının paralelindeki sokaklar deniz görmüyor artık. Aynen. Evet. Peki nasıl, rahatladın mı? Heyecanlıyım diyordun. İşte Yo, çok birinci iyiyim. hikayemiz bitti. Aynen. İkiye başlayalım mı? Başlayalım. Söz ne demek? Kelimeler senin için ne ifade ediyor? Kelimeler insanın içindeki duyguları, fikirlerini en iyi ifade edebileceği yöntem olarak düşünüyorum. Yani birçok yöntem insanın enerjisini dışarı vurduğu şeyler vardır. Şiddet gibi, sinirlenmek gibi, ama sözler, konuşmak ve yazmak bence en güzeli ve kendinizi en iyi yansıtabileceğiniz En de barışçıl, şeylerdir. değil mi? Kimi zaman barışçıl da olabilir, kimi zaman kalp kırıcı da olabilir, ama sözlerle... Hayır, barışçıl bir savaşkan olursun sadece sözlerle yapıyorsan. Keşke öyle olsa, yani herkesin, evet, onu tercih ederdim açıkçası. Peki ilham konusunda ne düşünüyorsun? Sen nelerden beslersin? İlham nedir? İlham diye bir şey var mı? Ya bence var. Sizin etkilendiğiniz herhangi bir şey size heyecan veriyorsa, bir şey üretme isteği veriyorsa mesela o ilhamdır zaten. Ne mesela? Ne bileyim, gördüğünüz bir manzara olabilir ya da bulunduğunuz bir ortam bile size ilham verebilir ya da Çiçek, böcek, biri- aşk, her şey olur. her şey olabilir ya da biri verebilir. Dinlediğiniz bir şarkı da ilham verebilir. Her şeyden etkilenebilirsiniz açıkçası. Sen de açık Ben mısın o seyahatlerden konuda? çok etkileniyorum Seyahat. açıkçası. Evet. Özellikle karayoluyla ben her yere gidiyorum. Anadolu'ya, konserlere mesela. Araç sürüyor musun? Kendim kullanıyorum araçlarda mesela gidersem. En uzağa da gitsem o şekilde zaten tercih ediyorum. Bu beni çok etkiliyor, yolda gördüklerim. Mesela hani Anadolu'yu görmek, insanlarla muhabbet etmek. Döndüğümde her zaman böyle yazacak ve benim ruhumu beslemiş olan bir şeyler hissediyorum ve bunu dökmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar kağıda ve yazıya. Mükemmel. Zaten yol yapmanın kendisi de bir ilham şeyidir, selidir. Bence öyle. Baktıkça yol yapmak öyle. Zihni temizleyen, yapmak, gezmek, açan. İnsanın yaşadığını hissettiren şeyler yani. Evet. Peki başarıyı tanımlar mısın? Hiç yabancı olmadığın bir şey. Başarı da sizi ve sevenlerinizi sevindiren ödüller, onları başarı olarak görüyorum. Bunun illaki maddi anlamda değil. Girdiğiniz bir liste, aldığınız bir ödül ya da sizin hakkınızda yapılmış bir yorum bile Sevdiğin bir değerli işi birinden. yapabiliyor olmanın kendisi zaten başarı. Evet, ve değil mi? bu yaptığınız iş karşılığında pozitif yorumlar almak mesela ya da bunu taçlandırmak, dediğim gibi ödüllerle ya da girdiğiniz listelerle ya da çok değerli birinin yaptığı sizle ilgili bir yorumla. Mesela bunlar bir başarıdır benim için müzikal anlamda. Yalnızlık getirir mi? Bence getirir. Sen yalnız birisi misin? Birazcık açıkçası öyleyim yani. Yani çünkü zaman birazcık o hale itiyor insanı ister istemez. Başarılı olmak için insan çok mu kendi içine kapanıyor, yoksa etrafın nazarı nedeniyle mi acaba insan yalnız kalıyor, yoksa ikisi de mi? Yok, herkes de aynı değil ya. Çok başarılı arkadaşlarım var mesela. Çok büyük bir komün halinde üretip iş yapabiliyorlar mesela. Yani ona da büyük hayranlığım var benim mesela. Ama benim yaptığım iş daha bireysel olduğu için mesela daha yalnız kalıp izole olmak biraz daha benim işime geliyor diyebilirim yani. Tabii ki stüdyo çalışmalarımda benim için en önemli an yazdığım an mesela. Yani şarkıyı beste yaptığım Esas, anda evet. biraz yalnız olmak en önemli anlardan biri. Onun haricinde diğer çalışmalar, beste yapmak, kaydetmek, işte aranje, düzenlemeler. Onlar biraz da ensemble olabilirim. tabii. Ama dediğim gibi üretim anında ya da düşündüğüm anlarda yalnızlık biraz daha tercihim oluyor açıkçası. Tercih edilmiş yalnızlık da güzeldir zaten. Mecburi olanı kötü.